Baba Yusuf, anne Yunan. Bu taraf Kavala bölgesi, karşısı Taşos. Senin şapkan mı? Evet. Ben çok seviyorum böyle insanları. Kavala kurabiyesi Kapadokya'dan Kavala'ya gelmiş. Yapma ya. Gelen hesap 21 euro. Bu amcanın anne babası Kapadokya'dan gelmeymiş. Kurabiyeleri de ona ait. Kavala'yı 360 derece panoramik olarak görüyor. Otele çevirmek yerine bir müzeye çevirmeleri daha mantıklı olurdu diye düşünüyorum. Bu bence politik bir mesele gibi biraz. Yukarıdaki bu gördüğünüz kaleden aşağıya indik. Sokaklar çok dar, çok yorucu. Olsun. Kavalama değer. Hapishane olarak da kullanmışlar. Hapishane mi? Hapishane olarak da kullanmışlar. Tragyalı. Sen biliyorsun. Kalamarlar 8, salata 6,5. Kalamar felaket. Şu anda geldiğimden beri yediğim en iyi kalamar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz kanalımıza. Evet arkadaşlar, yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün arkamızdaki manzaradan da anlaşılacağı üzere Kavala'dayız. Kavala benim çok sevdiğim nadir şehirlerden birisi. Mest oluyorum. Buraya çıkarken hatta şu anda kanter içinde kaldık. Kavala'nın bölgesi olan plajlar bölgesine de uğradık. Orada deniz turu da yaptık. Şimdi hep beraber videoda onları izleyeceğiz. Videoda görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi Peponi'ye geldik. Burası Kavala'nın plajlarının en ünlü beach barlarından biri olduğu söyleniyor. Biz buraya daha önce geldik, hayran kaldık. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Şimdi içeri doğru giriyoruz. Bayağıca kalabalık. Yani insanlar sabah erkenden gelmiş, yer tutmuş. Biz de gidiyoruz bakalım. Gümülcine'ye 1,5 saat uzaklıkta burası. Kavala merkeze de yarım saat kadar uzaklıkta. 30 küsür kilometre. Girişi şu şekilde. Her yer ağzına kadar dolu. Yan tarafta sanırım halk plajı. Duşlar burada. Soyunma kabinleri burada. Şu şekilde bir giriş. Burası barın içi. Orta kısımdan. Şimdi biz bu taraftan ineceğiz mecburen. Bize yer ayarlayacaklar. Evet arkadaşlar, şimdi Peponi'ye geldik ve oturduk, yani plaja, beach bar'a. Ancak fiyatlar aşırı derecede yüksek. Şimdi şöyle göstereyim. Ön tarafta şezlongları görüyorsunuz. Şezlong'a oturuyorsunuz. 100 euro veriyorsunuz ve 100 euro karşılığında 10 euro şezlongları alıyor. Beşer beşer 2 tane şezlong'a. Ve 90 euroluk da yeme içme hakkına sahipsiniz. Yemek yeme, kahve içme vesaire gibi. Bu haklara sahipsiniz. Bunu paket haline getirmişler arkadaşlar. Dedeaş'ta da böyle bir uygulama vardı. Ancak biz Dedeaş'ta işte bir şekilde anlattık, kendimizi ifade ettik ve normal kahve parası ve su parası aldılar. Ya öyle şezlonglara falan bir para ödemedik. Ama Kavala daha da turistik bir yer olduğu için bizden bunu talep ettiler. Biz de böyle bir şey istemiyoruz. 2 tane kahve içip hani 2-3 saat takılıp kalkacağız zaten deyince onlar da işte bu bölgeye, şu bölge gördünüz, barın olduğu yere aldılar. Burada oturmak ücretsiz olduğunu söylediler. Kahvenizi burada içebilirsiniz, denize girebilirsiniz dediler. Şimdilik 2-3 saat buradayız zaten. Hem bir denize gireriz biraz. Akşam üstü olmasını, serin olmasını bekliyoruz. Kavala'yı gezeceğiz bugün. Videoda görüşmeye devam ediyoruz. Evet, şimdi size kıyıyı göstermek istiyorum. Kavala'nın en güzel denizlerinden biri burası. Balık vardı burada. Bir sürü balık. Evet babacığım, burada bir sürü balık oluyor. Arkadaşlar deniz böyle. Evet. Uzunca gittiğinizde bile belinize kadar geliyor. Bir yerden sonra omuzunuza kadar gelebiliyor daha ilerlerden. Beach de burası arkadaşlar. Bu taraf Kavala bölgesi. Karşısı Taşos. Frappemizi layık olduğu yerde içiyoruz arkadaşlar. Manzaramız da mükemmel. Senin şapkan mı? Evet. Sen Çok çok güzel. güzelsin. Abim nerede? Abin de burada. Abi. Gelen kahveler şu şekilde. Bir tane frappe söyledik. Bir tane Freddo Cappuccino, bir tane de karışık meyve suyu söyledik. Gelen hesap 21 euro. 6 euro ortalama kahvelere yazmışlar. 8 euro da meyve suyuna. Bir de 2 suyumuz var tabii. Onlara da 1 euro yazmışlar. 21 euro toplam hesabımız var şu anda. Yer genel olarak çok güzel. Deniz muhteşem derecede iyi. Ancak normalde bu kadar pahalı değildi. Geçen yıl geldiğimizde bütün gün durmuştuk ve bütün günde harcadığımız para 15 euro civarıydı. Şimdi burada yemek vesaire de var arkadaşlar. Hani isteyenler için pizzadır. Çoğu insan günübirlik sabahtan erkenden gelip
akşama kadar burada geçiriyorlar vakitlerini ve yemeklerini falan hep burada yiyorlar. Ama bizim amacımız biraz daha farklı. Biz Kavala'ya da gezmek istiyoruz. Ortam güzel. Gelecek arkadaşlara tavsiye ederim. Genelde şu sezonda anladığım kadarıyla randevuyla falan kapatıyor insanlar. Fiyatlar biraz yüksek geldi bize açıkçası. Hemen Peponi'nin yan tarafında da halk plajı var aslında. Biz oraya da gitmeyi düşündük bir an. Ancak yemek içmek için yanımıza pek bir şeyler almamıştık. Dedik ki hadi bu seferlik böyle olsun, 2 kahve içelim. O sebeple burada biraz deniz keyfi yapalım istedik. Çocuklar da biraz eğlensinler suda. Kavala arkadaşlar benim Yunanistan genelinde gezdiğim şehirler arasında ilk 3'e ilk 5'e giren şehirlerden biri. Muazzam derecede güzel bir şehir olduğunu düşünüyorum. Şu gördüğünüz bölge komple koy. İlerliyorum hala gördüğünüz gibi. Hala elime geliyorsun. Bayağı bir gitmeniz gerekiyor yani. Beni at yaptı şu anda. Neden? Bir adam takla atacak. Oradaki line kesikleyin. Şurada kayalar var. Kayalar bölgesine gidiyoruz şimdi. Bu kısımda beach yoktu arkadaşlar. Bu sene ilk defa görüyoruz. Peponi 2003'ten beri varmış. Bu bölge halk plajıydı. Daha sonradan yine beach bar koymuşlar. Ben benim. Berna Hanım nasıl ya buralar? Kavala falan. Ben geçtiğimde çok geldim de sen. Artık. Biz bu biçi beğeniyorduk, bu sahil şeridini. Suyu çok keyifli buranın, kumsal. Tam çocuklu aileler için aslında ideal. Hiç taş yok, hem deniz çok sığ. Rahatlıkla çocukları bırakıp siz de şezlongunuzda güneşlenebilirsiniz. Evet şimdi kayalara yürüdük. Burada doğal ufak bir havuz var. Daha ileride de var da şimdi oraya yürüyemeyeceğiz çocuklarla. Bak adam atmış buraya şezlongunu, şemsiyesini tek başına. Hepinizden nefret ediyorum şezlonglu. Ana ve ejderha yumurtası buluyordu. Ah Onun aynısı. yapma ya. Kavala'ya 30 kilometre mesafede yer alan Neo Peramos plajı, mavi bayrak ödüllü temiz deniz ve incecik kumu ile ünlü. Hem geniş alanı hem de berrak suları ile huzurlu bir tatil için mükemmel bir nokta. Evet arkadaşlar az önce dondurma söyledik şu şekilde ağzına kadar dolu bir dondurma 2,5 euro fiyatı var. Fahiş bir rakam değil. 2 euro normal merkezi yerlerde böyle bir yerde 50 cent fark var. Normal diye düşündük. Gayet de güzel dondurmalar çok iyi. Çocuklara gidiyoruz ve çıkacağız buradan. Deniz keyfinin sonuna geldik. Evet, aslında şu an en keyifli saatler akşam üzeri ama biz çıkmak zorundayız çünkü Kavala'nın çekimini yapacağız. Günü batırmadan Kavala'yı gezmek istiyoruz. O yüzden buradan akşam üzeri ayrılmak zorundayız. Şimdi Kavala'ya doğru yola çıkıyoruz. Burası da Kavala'yı geçtikten sonra küçük kasabalardan biri, yine sahil kenarı. Neydi bölgenin adı Hüseyin? Neo Poripis diye hatırlıyorum. Küçük tavernalar var. Böyle beachler yine burada da var, güzel. Ama buranın denizi diğer gittiğimiz bölge gibi değil. Şöyle küçük adaları var, güzel. Biz tam buradaki tavernada yemek yemiştik. Yemekleri çok lezzetliydi, tavsiye ederiz. Hemen köprünün dibi. Neo Peramos küçük ve şirin bir sahil kasabası. Burada deniz kenarında ayaklarınızı suya sokarak keyifli bir akşam yemeği yiyebileceğiniz tavernalar bulabilirsiniz. Taze deniz ürünleri ve geleneksel Yunan yemekleriyle dolu menüleriyle tavsiye listemizde yer alıyor. Ne anlatıyor bu be? Evet, Demesin. Kavala'ya geldik. Karşısı Kavala. Kavala manzarası. Neopropolis'ten buraya 3 tane yol var arkadaşlar benim bildiğim. Biz sahil şeridini kullandık şu anda. Kavala'ya yani deniz kıyısından geldik. Kavala'ya girişte karşımıza çıkan yeni Kavala şehrin modern yüzünü temsil ediyor. Eski Kavala ise tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Şimdi gelin Kavala'nın tepelerine yani imarethane bölgesine doğru devam edelim. Sokaklarında tarihi dokularını hissedip eski Osmanlı'nın izlerini ve köklerimizin buralarda ne kadar derinlere gittiğini keşfedelim. İlerleyen dakikalarda ne gibi manzaralar göreceğimizi hep beraber inceleyelim. Burası da Kavala'nın en tepedeki kilisesi arkadaşlar. Burası bir okul zannediyorum arkadaşlar. Şimdi buradan devam edelim. Çok güzel yer değil mi Berna ya? Buraya bizim Türkler çok fazla geliyormuş arkadaşlar.
bilen biliyordur. Türk kahvesi içmeye geliyorlarmış genelde. Şehrin manzarasını izleyip burada Türk kahvesi içiliyor. Güzel bir atmosferi var. Şöyle bir manzaraya bakıyor. Kavala'nın manzarasını görüyor. Şöyle size tarif etmeye çalışayım. Güneş biraz karşıdan vuruyor ama. Şu karşısı Kavala'nın kordonu, tavernaların ve yürüyüş yerlerinin olduğu yer. Ve aynı zamanda liman. Buradan adalara gidebiliyorsunuz. Çok güzel bir şehir değil mi ya? Taşosa'da bu limandan binip karşıya geçiyorsunuz. Biz şimdi şu karşıdaki kaleye çıkmaya çalışacağız. Bakalım çıkabilecek miyiz? Şu şekilde. Çıkamaya da biliriz. Evet arkadaşlar, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın evinin önündeyiz. Burası şu an müzeye çevrilmiş durumda. Saat geç olduğu için şu an müze kapalı, o yüzden biz giriş yapamadık. Burada da yine onun heykelini görüyorsunuz. Mısır'ın son hanedanlarından olan Mehmet Ali Paşa, Kavala'nın tarihinde de önemli yeri olan Osmanlı vezirlerinden bir tanesi. Kavala'da ayaklanma gerçekleştiriyor. Kavala'nın gelişmesinde, oluşumunda büyük etkisi var. Bu şekilde Osmanlı yapıları hala ayakta diyebiliriz. Manzarası çok güzel. Ne zor şartlarda çekim yaptığımızı çek. Sular içinde kaldı Hüseyin yine. Kavala'nın oluşumu çok dik arkadaşlar. Evet. Burada iyi terlersiniz yürürken. Dağdan denize. Evet. Denizden daha olmasın o. Lokmanın da sağ olsun uyuyacağı tuttu. Ama lokum yine buralar asla Şimdi yürümez. şuraya bak. Buradan nereye gidiyoruz biz? Yukarıya. Ay, Buradan yukarıda. ulan baba olmak zor be. Bakın sokaklara. Gölyazı gibi. Oo Berna. Perişan olacağız burada. Sporsuzluğun bedeli bunlar. Neyse ki çok güzel sokaklardan geçiyoruz değil mi? Evet. Uy. Oo. Evet. Tam aradığımız yere çıktık. Sen mi son mu? Şu karşısı da müze. Evet ama kapalı. Evet arkadaşlar, arkamızdaki Halil Bey Camii Osmanlı döneminden kalma yine bir yapı. Biz şu an ara sokakları dolanıyoruz. Bu da yıkılmış minaresi caminin. Şu an müzik evi olarak kullanılmakta. Şimdi eski Kavala'nın sokaklarına adım atıyoruz. Bu dar ve taş döşeli yollar hem tarih kokan hem de yaşamın her anında tanıklık eden bir atmosfere sahip. Zannediyorum burası da medresesi olabilir arkadaşlar. Vay be. Şuraya bakar mısınız? Muazzam bir tarihi var. Yani çok güzel Osmanlı'nın izleri. Yunanca bilen arkadaşlar ve İngilizce bilen arkadaşlar durdurup bu kısımdan caminin tarihini okuyabilir. Evet ama keşke şuraya bir Türkçe metin yazsaydılardı. Burada Yunanca yazıyor, burada İngilizce ama şuraya bir Türkçe yazmaları iyi olabilirdi. Çünkü buraya genelde yoğunlukta Türkler yani ziyaret ediyordur. Şu an şehrin %70'i neredeyse Türktür herhalde. Her yer Türk plaka. Her yer istisnasız. Eski Kavala'nın mimarisi, Türk ve Yunan halklarının geçmişteki ortak kültürel bağlarını yansıtıyor. Geleneksel Osmanlı evlerinin zarif detayları, Yunan yapılarındaki ince işçilikle harmanlanmış gibi. Bu sokaklarda yürürken her iki kültürün de mimari ve yaşam tarzları arasındaki benzerlikleri görmek oldukça etkileyici. Aslında kültürel paylaşımlar ve tarih boyunca birbirimize ne kadar yakın olduğumuzu hissetmek, bu şehirde gezmek gerçekten özel bir deneyim. Gelin bu benzerlikleri daha yakından keşfedelim ve tarih kokan bu sokaklarda kendimizi kaybedelim. Sokakların atmosferi çok güzel arkadaşlar. Tarihi dokusu. Yani her geldiğimde hayran kalıyorum. Sokaklar çok dar, çok yorucu. Olsun. Kavalama değer. Kavalam için yürürüm. Buraya baş başa gezmek vardı. Hem öyle hem de arkadaşlar var ya, dünyada yaşanabilecek en güzel şehirlerden biri olabilir. Gördük. Kesinlikle hayalim o. Kaleyi gördük. Gördük de nasıl Kale çıkacağız? göründü. Çok eski evler var böyle kalan, harabe olan, kullanılmayan. Ay mesela şu ev harika ya. Herkes böyle bir evde oturmak ister arkadaşlar. Deniz görüyor. Manzaraya bakın. Bu evi alalım. Bu evde yaşlanalım. Evet. Böyle manzara izleyelim. Şu köşedeki ev benim. Aldığımı düşünün. Bir kere hayal Bu edin. evi diyor. Evet. İhtiyarlığımda şu manzarada ölmek istiyorum ya.
Niye önce uzun yaşarsın bu evi alırsan? Belki uzun yaşayacaksın. Ya da ölmeyeceksin. Bu şehir girdap gülüm. Girdapta mehtap gülüm. Evet, şimdi bu kaleye tırmanacağız. Şuradan kaleye giriş yapıyoruz. Ücret olarak da 2 kişi ne kadardı? 9 euro ödedik. 9 euro ödedik. Kişi başı 4,5 euro. Çocuklar da 8 yaş üstü ücret alıyorlar. Şimdi buradan kaleye tırmanalım. Ben çıkarım o kadar. Anne bir kat daha var. Evet. Oo, manzaramız harika. O kadar küçük ki kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama çok dar. Yan yan geçiyorum zaten şu an. Dur seni çekeyim. Şu an yan yan geçiyorum. Aşırı terledim, kusura bakmayın. Gözümün kızını açtım. Bak burada yine kuşların penceresi var. Şimdi önce ben gidiyorum. Evet. Sizin için Çünkü galiba riskli. bilmiyorum. Ne kadar dar olduğunu şöyle size Perişanım gösteriyorum. şu an. Hani gel. Yavaşça. Oo. Gel. Bizi nasıl bir manzara bekliyor? Bu Muhteşem. kadar meşakkatli. Hüseyin'in arada sövüp saydı. Muhteşem. Tek Şimdi kelime. muhteşem diyor arkadaşlar. Kavala'yı 360 derece görebiliyorsunuz arkadaşlar. Su kemeri de görünüyor aşağıda. Anne bak. Şuraya küçük amfiteyatro yapmışlar. Arkadaşlar şu an biz Kavala Kalesi'ndeyiz. Burası 12. 13. yıl civarında Bizanslılar döneminde inşa ediliyor ve zamanla inşa edile bugüne kadar gelmiş. Osmanlı döneminde de kullanılmış burası. Çünkü bu açı Kavala'yı 360 derece panoramik olarak görüyor. Daha önce burası hapishane olarak da kullanılmış. İşte tahıl ambarı olarak falan da kullanılmış depo şeklinde. Bu Kavala liman şehri olduğu için büyük ihtimalle korsanlardan korumak adına inşa edilmiş bir kale. Hala ayakta. Kavala'ya güzel bir tarihi görüntü katıyor. Muhteşem bir manzarası var değil mi Hüseyin? Evet, kesinlikle öyle. Yani adaları falan görüyorsunuz Tünelleri karşıda. görüyor. Ve çok stratejik bir yer. Yani korsanlar burayı imkanı yok fethetmesine. Evet. Yani böyle bir kule, böyle bir manzaraya sahip olman gerçekten. Burası Babakale'deki videomuzdaki kaleyi anımsattı bana birazcık. Evet. İzlemeyenler için şuraya bırakıyorum. Orası küçük bir kaleydi. Orası küçük bir kasaba ama burası çok büyük. Evet. Kalıntıları da hala ayakta kalmış durumda. Tabii. Çok fazla tahrip olmamış. Evet. Şu an burası konser alanı olarak falan da kullanılıyor. Yani Kavala'ya gelmişken buraya mutlaka çıkmalısınız. Yoksa Kesinlikle. Yani hiç Çok Kavala'ya şey geldim demeyin. kaçırırsınız. Evet, kesinlikle. Ben ilk defa çıkıyorum kaleye açıkçası ve Kavala'yı şu manzaradan görmek çok keyif verici. Evet, ter içinde kaldık ama yapacak bir şey Arabalar yok. çıkın arabalar. Her zahmette bir rahmet evet vardır. arabayı buraya yakın konuma park etmenizi tavsiye ediyoruz biz size. Çünkü aşağıya sahil şeridine park ederseniz çok fazla Çok dik yürümek fazla yürürsünüz. zorunda kalırsınız. Ayşe, biz yani en yukarı park edebileceğimiz en üst noktaya park etmemize rağmen yine de 90 kilometre çok zorlandık. falan. Kavala Kalesi yüksek bir konumda yer alarak şehrin ve çevresindeki deniz manzarasını muazzam bir panoramadan sunar. Şehrin en önemli tarihi yapılarından biri olan kale, Bizans dönemine kadar uzanan bir geçmişe sahip. İlk olarak Bizans döneminde inşa edilen kale, günümüzde gördüğümüz yapının büyük kısmını Osmanlı dönemine borçlu. Özellikle 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli bir askeri üs olarak kullanılmış. 1371'de Osmanlılar tarafından fethedildikten sonra Sultan II. Murat tarafından genişletilmiş ve güçlendirilmiş. Kale duvarlarından hem şehir hem de liman manzarası oldukça etkileyici ve tarihi atmosferiyle ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunuyor. Evet arkadaşlar, şu karşıda gördüğünüz de Kavala'nın meşhur su kemeri. Sizlere buraya da göstermiş olayım. Şimdi kaleden aşağıya indik. Burada yine küçük bir müze alanı var. Burayı da mühimmat ve ambar deposu olarak kullanmışlar. Hapishane olarak da kullanmışlar. Hapishane mi? Hapishane olarak da kullanmışlar. Tragyalı. Şimdi içeriye girelim. Bakalım eser, işte kalıntı, görsel bir şey var mı? Bakalım hep birlikte. Aa, boş ya, bomboş. Bomboş bir yer karşılıyor bizi. Mermi mi onlar yoksa? Bomba Toplar mı? var galiba. Evet. Top mu? Evet. Patlamasın. Pum!
Bizde İnsan- olsaydı şimdi burası var ya sıra sıra dizili böyle bir sürü. Evet, böyle ne bileyim Tarihi eser görsel olurdu. fotoğraf falan bari şu duvarlara koyabilirlerdi yani. Evet, sanat amaçlı. Hani Yunanlıların sanata saygısı vardı? Ne oldu? Evet. Şeyi vardı yani, önemi vardı. Çok Ne pasif olmuş? kaldılar hiç. Pasif Beğenmedim. kaldılar hiç. Bursa'nın yanından geçemezler. Müze olduğunu iddia edilen yerden çıktık. Kavala Kalesi'nin muazzam manzaralarının ardından şimdi yavaşça sokaklara veda etme zamanı geldi. Bu dar yolların ve tarihi binaların arasında geçirdiğimiz zaman gerçekten unutulmaz bir deneyim oldu. Şehirdeki gezimizi tamamlayıp tekrar bu güzellikleri keşfetmek üzere geri dönmeyi umuyoruz. Şimdi bir sonraki durağımıza doğru yola çıkalım ve bu özel anıları yanımızda götürelim. Amcam evinin önüne koymuş mezesini, rakısını. Müzik dersimiz Açmış son. müziğini de. Bu sokaklarda yine tarihi eşyalar, hediyelik eşyalar alabilirsiniz sevdiklerinize. Evet arkadaşlar, arkamdaki yapı 19. yüzyılda Osmanlı Veziri Mehmet Ali Paşa tarafından yapılıyor. Burası Yunanlılar tarafından da en görkemli yapı olarak söylenmektedir. Şu an otel olarak kullanılıyor. Müze görevi de görüyor. Gündüz belli saatler aralığında içerisini gezme imkanınız var. Burası medrese, mektep, mescit, imarethane olarak Osmanlı döneminde kullanılmış. Hala ayakta kalmış önemli tarihi yapılardan bir tanesi. Altında önemli su kemeri de var. Birazdan size su kemerini de göstereceğiz. Yine güzel bir Yunan tavernası sokak arasında. Mehmet Ali Paşa döneminde yapılan bu imarethaneyi otele çevirmek yerine bir müzeye çevirmeleri daha mantıklı olurdu diye düşünüyorum. Bu bence politik bir mesele gibi biraz. Çok da uygun bir bakış açısı değil. Tüm toplumlar birbirlerinin tarihine saygı duymalı. Kalıntılarını silmek yerine bence onu ayakta yaşatmaları her toplum için önemli diye düşünüyorum ben. Bu tarihi sokaklarda hem Yunanlı mimarisi hem de Osmanlı mimarisi bir arada. Çok güzel. Yeni Kavala'yı gezmektense buraları gezmek insana bambaşka hava katıyor. Şimdi eski Kavala'dan çıktık. Yeni Kavala'ya doğru, kordona doğru aşağıya iniyoruz. Aşağı inerken hem bir Kavala kurabiyesi almak için kurabiyeciye uğrayacağız. Hem de size su kemerini göstermek istiyoruz arkadaşlar. Bu su kemeri Roma dönemine ait etkileyici bir yapı ve yaklaşık 270 metre uzunluğunda. Şehre su taşımak amacıyla inşa edilen bu kemer yüksekliğiyle dikkat çekiyor ve şehrin en önemli simgelerinden biri. Tarihi zenginliği ve mühendislik harikası olarak kabul edilen bu yapı Kavala'nın geçmişini gözler önüne seriyor. Burada biraz İzmir Kuşadası havası var kordonda. Otoparkta yer vardır bence bu saatte. Hüseyin iyi bir gezgin ama iyi bir gerginlik de var. Her şeyi problem ediyor. Bozuk paramız var mı bizim? Var mı acaba bozuk paramız? Bütün olunca almıyorlar mı otopark? Dolu. Şimdi o Kavala'nın meşhur kurabiyesini bulmaya gidelim. Herhalde burası tarihi olduğunu düşündü ve buraya geldik. Evet. Kurabiye Kapadokya'nın Gelbeli köyünde ve Yani buradan neyi anladık Hüseyin? Kavala kurabiyesi Kapadokya'dan Kavala'ya gelmiş. Yapma ya. Evet. Evet. Kapadokya kurabiyesi bu nasıl? Evet. Daha ben ilk kez duydum, biliyor muydun sen? Evet, ben ne diyeceğim. Çanlar çalıyor bu arada. Bu amcanın anne babası Kapadokya'dan gelmeymiş. Kurabiyeleri de ona ait. Şimdi bu şekilde alırsanız 250 gram 3 tanesi 10 euroya geliyor diyor. Bu şekilde alacağız. Tarihi değil mi? Tarihi ilk. Habla. Palya. Poli. Sat. Ne katala var. Sí, biraz Çatpat. Ligo. Ligo. Komatini. Ah, como Ego Komatini Strato. Parasko. Ligo. Xero. Gemela pateras mine από την Άγκυρα. De katala motora. Ne Άγκυρα. Baba Yusuf. Anne Yunan. Ha Komotini. Anne Komotini, Papa Komotini. Esena. Ne? Kego. Alalım bundan bu amcadan. Alalım. 3 tane alalım. 3 tane alalım. Amca diyor ki babam Yusuf diyor.
Türk diyor. Evet. Annesi de Bir paket de buna Yunanlıymış. arkadaş. Hediye, bir paket. Hediye. Aa, bir Efkaristan. paket hediye. Ha o değil. işte. Tri alacağım ben. 3 tane alacağım. Tamam. Akşam hediye. Buna. Ne? Daksi. Efkaristan. Bize bir Amca bize paket hediye etti. Sağ olsun. Dediği gibi Berna Hanım da Yunanistanlı olduğunu söyledim. Ben de Gümrücüneliyim zaten. Annem ve babamla. Ben de Gümrücüneli'de doğdum. Bilmeyenleriniz vardır belki aranızda. Size şöyle çarşının merkezinde kurabiye dükkanı çekmek istiyorum. Bu tarihi kilisenin direkt karşısında arkadaşlar. Su kemerine giderken Barakalım. Hadi. amca su ikramı da bulundu bize. Güle güle. Güle. Haydi İyi bay bay. akşamlar. Yazın. Hüseyin amca çok tatlıydı değil mi? Çok müthiş. Ben çok seviyorum böyle insanları. Evet. Ya din dil ırka ayırmayan, böyle senin insanınmış gibi sana Politik davranan meselelere insanları. girmeyen. Kesinlikle. Irkçılık, mırkçılık benim için çok kıymetliler yani. Dünyanın neresinde olursa olsun. Çocuklara su ikram etti. Bize de bir tane kurabiye Ekstra. hediye verdi. Sağ olsun. Yarım elma gönül alma derler. Evet. Dur Mutlaka bu amcadan alışveriş yapın. Kesinlikle. Arkadaşlar bu gördüğünüz yer Kavala'nın merkezi. Yani merkezi derken bir platiyası. Çarşılarda etrafına kurulmuş dükkanlar. Şöyle güzel bir atmosferi var. Şimdi sahil şeridine devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi kordon gezmenin en güzel vakti ya şu anda. Günün en güzel saatindeyiz şu anda. Bir tavernaya oturup yemek yemek için en güzel saat. Müthiş. Saat şu an kaç? Saat şu an 8'i 10 geçiyor ve Ağustos'un 22'sindeyiz. Kavala merkezinin kordonu denizin kenarında huzurla uzanan romantik bir yürüyüş yolu. Akşam saatlerinde hafif bir esinti eşliğinde kordonda yürümek, denizin dinginliğiyle şehrin canlılığını bir araya getiriyor. Etrafınızdaki kafeler ve restoranlardan yayılan kahkahalar, denizden gelen hafif dalga sesleriyle harmanlanıyor. Şu an gün batımıyla muhteşem manzaralar var. Yukarıdaki bu gördüğünüz kaleden aşağıya indik. Evet. Deniz kenarına. Şimdi bu kordonda yürüyoruz. Hadi bakalım. Görüşürüz. Akşam olunca burasını kapatıyorlar. Şöyle halka yürüyüş yolu olarak açıyorlar. Gündüz normal bu yoldan araba geçebiliyor. Dede Aş'ta da bu şekilde arkadaşlar. Bunun belli bir saati var. Hatta burada da yazıyor olabilir. Sabah 6, öğlen 4 arasında açıkmış. Onun dışında kapalı. Buradaki deniz kıyısı, kordon sahillerinde, kordonlarda ya da diyeyim bu şekilde devamlı ana caddeler kapatılıyor trafiğe. Şimdi burada da arkadaşlar tavernalar başlıyor. Sıra sıra artık her yerde taverna var. Şimdi bunlardan birine oturacağız. Berna Hanım araştırmış. Normalde biz arkadaşlardan tavsiyeler aldık ancak Berna Hanım'ın kendi araştırdığı, kendi merak ettiği bir yere gideceğiz. Orada bulmaya çalışacağız. Yol arkadaşlar şu Luna Park'ın olduğu yere kadar trafiği kapalı. Zaten oradan sonra tavernalar bitiyor bildiğim kadarıyla. Tavernalar da şu kısma kadar. Şimdi Nemesis'e geldik. Bakalım yer bulabileceğiz mi? Evet, zar zor yer bulduk. Baba kapattılar çok pis. Evet babam bizim değil zaten bunlar. Şimdi abi gelip toplayacak. Evet salatamız geldi arkadaşlar şimdi. Yemek olarak da 3 porsiyon kalamar söyledik. 1 porsiyon karides söyledik. Bir patates salatası. Bir de horyatiki dedikleri yani Yunanistan salatası. Peynirli bu oluyor. Herkes çok acıktı. Yemekleri bekliyor. Kalamar, karides. Afrodito. Arkadaşlar kalamarlar geldi. Felaket. Tadı çok iyi. Karideslerimiz geldi arkadaşlar. Kalamar güzel mi Lokman? Test ettin mi? Karides. Evet. Karides nasıl Zübeyir? Çok iyi. Ama hepsini aldım. Hüseyin beğendin mi kalamarı? Kalamar felaket. Şu anda geldiğimden beri yediğim en iyi kalamar. Normalde Gümülcine'de Şef Aga vardı. Kapandı. Onun kalamarı bambaşkaydı. İlk defa burada da ona benzer bir kalamar yiyorum. Afiyet olsun bize. Daha gelmesi gerekenler var mı? Var. Patates var. Patatesimiz var bir eksik. Sonra duruma göre söyleyeceğiz daha da. Fiyatları istersen bahset fiyatlardan. 8'di galiba. Sen bilirsin. Kalamarlar 8, salata 6,5, karides ve kalamar 8. Patatesimiz Şunu de bir geldi. versene. Patateslerde dondurulmuş patates değil. Burada hiç dondurulmuş patates gelmiyor. Kendileri yani yapıyorlar. Yemeğimizi yedik. Şimdi biraz kordon boyu turu yapacağız.
Çocukların binmek istediği akülü arabalar var. Onları bindireceğiz. Neye bineceksin? Güzel anlat. Elektrikli scooter. Elektrikli scooter. Hayalimdeki en sevdiğim. Lokman sende de var galiba durma yeri. Önce frenini öğren. Frenini öğrenmeden hiçbir şey süremeyiz. Kardeşine dikkat et. Evet arkadaşlar, artık dönüş yolundayız. Yemeğimizi yedik, kahvemizi içtik ve Kavala Turisti. Mavi şehir. Mavi Şehir Kavala'da hepinize selamlar. Arkadaşlar bolca su için. Evet, Lokman'ın da tavsiyelerini aldığınıza göre. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Berna, Kavala ile ilgili ne söylemek istersin en son olarak? Hissiyatların nelerdir? Ben Ne hissediyorsun? Kavala hem yemekleriyle hem tarihiyle hem de güzel plajlarıyla muhteşem bir yer. İmkanı olan herkes gelip görsün. Ve de çok güzel denize gittim. Evet, çok güzel denizleri var. Kesinlikle katılıyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Selamlar Yunanistan'dan.